Yeleğin ikinci videosundan tekrar merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yeleğin yakasını ve kenar tığlamalarını öreceğiz. Bazı işaretlemeler yaptım. Arka bedenin tam orta noktasını işaretledim. Hatırlayacağınız gibi 15 trabzan ayırmıştık. Ortaya bir ayraç yerleştirdim. Bu ayraçtan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir de ilk sık iğnenin ilmeği 8 ilmek ayırdım. İkinci sık iğneye bir ayraç yerleştirdim. Son sıranın ikinci sık iğnesi. Bu tarafta da aynı şekilde 8 ilmekten sonra son sıranın ikinci sık iğnesine bir ayraç yerleştirdim. Ön tarafta ise ilmek eksiltmeye başladığım ilk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıranın başındaki kaydırma ilmeğine bir ayraç yerleştirdim. Buradan örmeye başlayacağız. Şöyle ters taraftan örerek devam edeceğiz. Bu mavi ayraçla pembe ayraç arasındaki ilmek sayısı 23 ilmek olacak. Aynı şekilde bu tarafta da yine 7. sıranın ilk ilmeğine ayracı yerleştirdim. Bu iki ayraç arasındaki ilmek sayısı 23 ilmek olacak. Bu ayraçtan başlıyorum örmeye. Buraya ipi takıyorum. Bir düğüm atıyorum. Aynı yere batıp bir ilmek çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ters taraftan örmeye başlıyorum ilk sırayı. İlmek alırken bir sıraların başına batacağız. Bir de iki sıranın arasındaki bu ek yerinin başına batacağız arkadaşlar. Bu çekmiş olduğum zinciri bir trabzan kabul ediyorum. Hemen iki sıranın ek yerine batıyorum. İkinci trabzan örüyorum. Üstteki sıranın başına batıyorum. Üçüncü trabzan. Bu ilmek eksilttiğim yerlerde 3 ilmek alacağım. 1, 2, 3. 3 ilmek olmuştu. Devam ediyorum. 4, 5, 6. Şimdi yine ek yerlerine ve sıra başlarına batarak devam ediyorum. 7, 8. İlmek eksilttiğim yerde 3 ilmek alıyorum. 9, 10, 11. Devam ediyorum. 12, 13. Yine burada 3 ilmek alıyorum. 14, 15, 16. Devam ediyorum. 17, 18, 19. Ön bedeni tamamladım. Devam ediyorum ayraca kadar. 19. Hemen dikişten sonraki ilmeğe batıyorum. 20, 21, 22, 23. 23 trabzan ördüm. Bu ayracın bulunduğu bölüme çift trabzan öreceğim. 1, aynı yere batıyorum. 2. Buradan devam edeceğim bu ayraca kadar. Toplam 18 trabzan öreceğim. Mor ayracın bulunduğu yere çift trabzan öreceğim. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Buraya ayraç yerleştiriyorum. İkinci sırada buraya çift trabzan öreceğiz. Devam ediyorum. Sekiz trabzan ördüm. Ayracın bulunduğu yere çift trabzan örüyorum. 9, aynı yere bir tane daha örüyorum. 10,
Devam ediyorum. Buraya kadar 8 trabzan örüyorum. ...18 trabzan ördüm. Birinci trabzana bir ayraç yerleştirmiştim. Son 18. trabzana da bir ayraç yerleştiriyorum. Burada çift trabzan öreceğiz bir sonraki sırada. Devam ediyorum. Bu ayracın bulunduğu yere çift trabzan örüyorum. Buradan örmeye başlayacağım. Ayraca kadar toplam 23 trabzan öreceğim. Birinci sıranın sonuna geldim. Bu ayracın bulunduğu yere son trabzanı örüyorum. Çift trabzandan sonra bu tarafta da 23 trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum. İkinci sıraya başlayacağım. İkinci ilmeğe batıyorum. Baştaki zincirleri de sayarak toplam 25 trabzan örüyorum. Ayraca kadar toplam 25 trabzan ördüm. Ayracı bu son örmüş olduğum trabzanın ilmeğine takıyorum. Üst sırada buradan çift trabzan öreceğiz. Şimdi sıradaki ilmeğe çift trabzan örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha ördüm. Devam ediyorum. Ayraca kadar örüyorum. Ayraca kadar trabzan ördüm. Çift trabzandan sonra 16 trabzan örmüş oldum. Bu ayracın bulunduğu ilmeğe de yine çift trabzan örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Şimdi sıra sonuna kadar 25 trabzan öreceğim. Örmüş olduğum birinci trabzanın tepesine yine ayracı yerleştiriyorum. Üst sırada buraya çift trabzan öreceğim. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Başlangıçtaki zincirlerin tepesine batıyorum. 25. trabzanı örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 3. sıraya başlayacağım. Şimdi bir ilmek eksilteceğim. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Burada bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Bu örmüş olduğum trabzandan itibaren 22 trabzan örüyorum ayraca kadar. Ayraca kadar 22 trabzan ördüm. Bu çift ördüğümü saymıyorum. Bu aralıkta 22 trabzan var. 22. trabzana bir ayraç yerleştiriyorum. Üst sırada buraya çift trabzan öreceğiz. Şimdi ayracın takılı olduğu ilmeğe çift trabzan örüyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2 trabzan ördüm. Şimdi devam edeceğim. Bu ayraca kadar öreceğim. Ayraca kadar trabzan ördüm. Buradaki çift trabzandan sonra örmüş olduğum trabzan sayısı 20 trabzan. Ayracın bulunduğu ilmeğe de çift trabzan örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Şimdi sıra sonuna kadar 22 trabzan öreceğim.
Birinci ördüğüm trabzanın ilmeğine ayracı yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Bu örmüş olduğum trabzanla birlikte 22 trabzan örüyorum. Çift trabzandan sonra 22 trabzan ördüm. Şimdi son 2 trabzanı birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlk ilmeğe batıyorum, ilmek aldım, tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Son ilmeğe batıyorum, bir ilmek alıyorum, yine tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Kalan 3 ilmeği de kapatarak bir ilmek eksiltiyorum. 3 zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum. 4. sıraya başlıyorum. Başlangıçta 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Bu zincirleri bir ilmek kabul ediyorum. Buraya değil, bu trabzanın ilmeğine batıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek burada ilmek eksiltiyorum. 2 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. 19 trabzan örüyorum. Bu birinci. Ayraca kadar 19 trabzan ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift trabzan örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Şimdi devam edeceğim. 24 trabzan öreceğim. 1, 2. İkinci ilmeğe tekrar ayracı yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Ayraçtan önceki son trabzanı ördüm. Çift trabzandan sonra 24 trabzan ördüm. 23. trabzana bir ayraç yerleştiriyorum. Hemen bu ayraçtan önceki ikinci trabzan. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift trabzan örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha ördüm. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 19 trabzan öreceğim. Dördüncü sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3 ilmek kaldı. Bu zincire batmıyoruz çünkü ilmek eksiltmiştik. Şimdi 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tığımdaki 4 ilmeği kapatıyorum. Burada da yine 2 ilmek eksilttim. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 5. sıraya başlayacağım. 5. sıranın başında da yine 3 ilmeği birlikte öreceğim. Zincirleri bir ilmek sayıyorum. 2, 3. ilmek. Sırayla bu ilmeklere batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Ayraca kadar 20 trabzan örüyorum. Ayraca kadar 20 trabzan ördüm. Bu trabzanın tepesine bir ayraç yerleştiriyorum. İlmek eksilttikten sonra 20 trabzan ördüm ve 20.ye ayraç yerleştirdim. Şimdi bu ayracın bulunduğu yere 2 trabzan örüyorum. 1, 2. Ayraca kadar 20 trabzan örüyorum. Ayraca kadar 20 trabzan ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift trabzan örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Çift trabzandan sonra sıra sonuna kadar 20 trabzan öreceğim. Birinci trabzana yine ayracı takıyorum. Çift trabzandan sonrakine ayraç yerleştirdim. Devam ediyorum.
Bu trabzanla birlikte 20 trabzan örüyorum. Beşinci sıranın sonuna geldim. 1 2 3 ilmek kaldı. Bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tığımdaki 4 ilmeği örerek ilmek eksiltiyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum. 6. sıraya başlayacağım. Son trabzanın ilmeğine batıyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum. İkinci ilmeğe bir yarım trabzan örüyorum. Daha sonra ayrıca kadar 17 trabzan örüyorum. Ayrıca kadar 17 trabzan ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift trabzan örüyorum. Çift trabzandan önceki son 17. trabzana ayracı tekrar takıyorum. Çift trabzan ördüm. Şimdi trabzan örerek devam edeceğim bu ayraca kadar. Toplam 24 trabzan örüyorum. Ayraca kadar 24 trabzan ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift trabzan örüyorum. Çift trabzandan sonra 17 trabzan öreceğim. Birinci trabzana yine ayracı yerleştiriyorum. Bu trabzanla birlikte 17 trabzan örüyorum. Altıncı sıranın sonuna geldim. Çift trabzandan sonra 17 trabzan ördüm. Şimdi bir yarım trabzan örüyorum. Bir sık iğne örerek bu sırayı tamamlıyorum. Eksilttiğim ilmeklerin tepesine batıp kaydırma yapıyorum. Burada çıkıntı oluşmaması için burayı bağladım. Tekrar dönüş yapıyorum. 7. sıraya başlıyorum. 3 ilmek kaydırma yapacağım. Sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir kaydırma, yarım trabzana batıyorum. İkinci trabzana batıyorum. Üçüncü kaydırma. 3 kaydırmadan sonra 2 tane sık iğne örüyorum. Bir yarım trabzan örüyorum. Ayrıca kadar 12 trabzan örüyorum. Ayraçtan önce 12 trabzan ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift trabzan örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Artık ayraç takmıyorum. Bu ördüğümüz 7. sıra son sıra. Çift trabzandan sonra bu ayraca kadar toplam 28 trabzan örüyorum. Ayraca kadar 28 trabzan ördüm. Bu çift trabzanlardan sonra bu ayracın bulunduğu ilmeğe de çift trabzan örüyorum. Devam ediyorum. 12 trabzan öreceğim. Çift trabzandan sonra 12 trabzan ördüm. Bir yarım trabzan örüyorum. Devamında 2 sık iğne. 7. ve son sırayı tamamladım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Buraya kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Üst bölümü örerken ipi araya alıp gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi yakanın şekli ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yakanın etrafına bir sıra sık iğne öreceğim. İlk ilmekten başlayacağım.
yakanın son ilmeğine kadar 104 sık iğne öreceğim. Yaka üzerinde bazı noktaları işaretledim. Başlangıçtan bu pembe ayraca kadar olan bölümde 16 sık iğne olacak. Pembe ayraçtan beyaz ayraca kadar 8 sık iğne. Aynı şekilde son ayraçtan pembe ayraca kadar 16 sık iğne. Pembe ayraçtan beyaz ayraca kadar 8 sık iğne olacak. Beyaz ayraçların bulunduğu noktalara da çift sık iğne öreceğiz. Arada kalan ilmeklerin tepelerine de birer sık iğne örerek devam edeceğiz. Beyaz ayraçları şu şekilde belirledim. 7. sıranın başında 2 sık iğne bir trabzandan sonraki ikinci trabzana birinci beyaz ayracı yerleştirdim. Sıra sonundaki 2 sık iğne bir yarım trabzandan önceki ikinci trabzana da ikinci beyaz ayracı yerleştirdim. Bu şekilde ilmek sayılarını ayarladım. Şimdi mavi ayracın bulunduğu ilmekten başlayarak sık iğne öreceğiz. Mavi ayracın olduğu yere ipi takıyorum. Sabitliyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu fazlalık ipi de araya alıyorum. Birinci ayraca kadar toplam 16 sık iğne öreceğim. Sıra başlarına çift sık iğne örüyorum. 1 2 2 sıranın arasına birer sık iğne örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sık iğne ördüm. Pembe ayraçtan beyaz ayraca kadar da 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bu ipi de araya alıyorum. 4 5 6 7 8 beyaz ayraca kadar olan bölüme toplam 24 sık iğne ördüm. Beyaz ayracın bulunduğu ilmeğe de çift sık iğne örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 devam edeceğim. Bu beyaz ayraca kadar her ilmeğe batarak sık iğne örüyorum. Beyaz ayraca kadar sık iğne ördüm. Buradaki çift sık iğneden bu beyaz ayraca kadar olan bölüme 52 sık iğne ördüm. Şimdi bu ayracın bulunduğu ilmeğe de çift sık iğne örüyorum. Pembe ayraca kadar devam ediyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi yeşil ayraca kadar toplam 16 sık iğne örelim. Toplam 104 sık iğne ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yakanın uç kısmına batıyorum.
kaydırma örerek burayı bağladım. 2 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Şimdi fıstıklardan oluşan bir bordür öreceğiz. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Buraya bir fıstık örüyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Buraya da bir fıstık örüyorum. İki zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir fıstık örüyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir fıstık daha örüyorum. İki zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Fıstık örüyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir fıstık daha örüyorum. Bu şekilde çift fıstıklardan oluşan bir sıra öreceğiz sıra sonuna kadar. Devam edelim. Sıra sonundaki son fıstığı örüyorum. Son sık iğneye batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Şimdi yakanın köşesindeki ilmeğe batıyorum. Kaydırma yaparak burayı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yaka işlemlerini tamamladım. Buradan geri döneceğim ve bütün yeleğin çevresine bir tur sık iğne öreceğim. Aynı şekilde ikinci ve üçüncü turları öreceğiz. Bir zincir çektim, dönüş yapıyorum. İlmeklerin tepesine batarak sık iğne örüyorum. Bu zincirlerin içerisine 2 sık iğne. Fıstıkların tepesindeki ilmeklere de yine birer sık iğne örüyorum. Diğer yaka köşesine kadar devam ediyorum. Yakanın diğer köşesine geldim. Buradaki zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi ön bedenden aşağı doğru devam edeceğim. Köşe noktasına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra sıra başlarına ikişer sık iğne örerek devam edeceğim. Şimdi ilk sıranın trabzanın altına batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. İkinci sıranın trabzanın altına batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Bu şekilde alt köşeye kadar devam ediyorum. Ön bedenin alt köşesine geldim. 2 sık iğne ördüm son sıra başına. Bir zincir çekiyorum. Alt tarafa dönüş yapıyorum. İlk trabzanın altına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra trabzanların karşılarına batarak sık iğne örmeyi sürdürüyorum. Her ilmeğe birer tane. Bu fazlalık ipi de araya alıyorum. Diğer köşeye kadar devam ediyorum. Diğer ön bedene kadar geldim. Son trabzana sık iğne örüyorum. Şimdi bu kenara geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk sıra başına batıp 2 sık iğne örüyorum. Daha sonra her sıra başına 2 sık iğne örerek yaka köşesine kadar devam ediyorum. Yaka altındaki son sıra başına 2 sık iğne örüyorum. Bir de yakanın altındaki köşeye batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Birinci turu tamamladım. İlk sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Kaydırma örerek turu kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum.
Şimdi ikinci tura başlayacağım. Yakaya devam etmiyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğe batıyorum. Sık iğne örüyorum. Sırayla alt köşeye kadar devam ediyorum. Alt köşeye kadar geldim. Köşeyi dönmek için çekmiş olduğumuz zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir sık iğne daha örüyorum. Köşe noktası. Daha sonra ilmeklere batarak diğer köşeye kadar sık iğne öreceğim. Devam edeceğim. Bu köşede de aynı şekilde dönüş yapacağım. Yaka kenarına gelip yaka etrafını dolanacağım ve ikinci tura başladığımız yere gelince tekrar birlikte olacağız. İkinci turun sonuna geldim. Son sık iğneyi ördüm. İlk tur başındaki sık iğneye batıyorum. Kaydırma yaparak turu kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Son tura başlayacağım. İlk sık iğneye batıyorum. Sık iğne örüyorum. Sırayla devam ediyorum. Yaka kenarından aşağı kadar devam edeceğiz ve başladığımız noktaya tekrar geri geleceğiz. Köşelerde yine birer zincir çekerek dönüş yapacağız. Üçüncü turun sonuna geldim. Son ilmeğe batıp son sık iğneyi örüyorum. İpi kesiyorum. İğneye geçiriyorum ipi. Sıranın başındaki ilk sık iğnenin ilmeğine arka taraftan şöyle batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe de üstten batıp arka tarafa ipi geçiriyorum. Burada bir ilmek oluşturarak turu kapattım. Daha sonra ipi alt tarafta sabitliyorum. İlmekler arasından geçirerek gizliyorum. Hatta şöyle ön tarafa doğru ipi yürütüyorum. Sıra geldi kol kenarına 3 sıra sık iğne örmeye. Kol altında 8 trabzan ayırmıştım. Tam orta noktasını işaretledim. Bu ayraçtan sonra sağ tarafta 4 ilmek var. Bu ayraçla birlikte sol tarafta da 4 ilmek var. İlk ilmek eksilttiğim sırada 4 ilmek kaydırarak gelmiştik. Buraya da bir ayraç yerleştirdim. Aynı şekilde bu tarafa da. Burada ilmek atlayarak öreceğiz. Daha sonra normal örmeye devam edeceğiz. Mavi ayracın bulunduğu yere ipi sabitliyorum. Buradan örmeye başlıyorum. Aynı yere batıp bir ilmek alıyorum, bir zincir çekiyorum. Yine aynı ilmeğin içerisine batıyorum, bir sık iğne örüyorum. Bir ilmek atlıyorum, ikinciye batıyorum, 2 sık iğne örüyorum. 1, yanındaki ilmeğe batıyorum, 2. Bu köşedeki ilmeği atlıyorum. Bir üst sıradaki ilmeğe batıyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Ayracın bulunduğu ilmeği atlıyorum. Sıra başına batıyorum. Artık ilmek atlamayacağım. Devam ediyorum. Bir sıra başına batıp öreceğim. Bir de 2 sıranın birleştiği bu noktalara batacağım. Sıra başına 2 sıranın birleştiği noktaya bu şekilde örmeyi sürdüreceğim. Bu ayraca kadar geleceğim.
sık iğne öreceğim. Sıra başına örmüştüm. Şimdi araya örüyorum. Tekrar sıra başına bir sık iğne örüyorum. Araya bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Ayraca kadar geldim. Ayracı çıkartıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. 3 sık iğne örüyorum arka arkaya. 1 2 3. Bu ilmeği atlıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Tekrar bir ilmek atlıyorum. Son ilmeğe sık iğne örüyorum. İlk sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Kaydırma örüyorum. Birinci sırayı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne örüyorum. Son ilmeğe batıyorum. İkinci turu tamamladım. Tekrar ilk sık iğnenin ilmeğine batıp bir ilmek alıyorum. Kaydırma yaparak turu kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk ilmeğe batıyorum. Yine sıra sonuna kadar sık iğne örüyorum. Son sık iğneyi örüyorum. Üçüncü turu tamamladım. İpi kesiyorum. İpi iğneye geçiriyorum. İlk sık iğnenin ilmeğine arka taraftan batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe de üstten batıyorum şu şekilde. İpi arkaya çekiyorum. Burada bir ilmek oluşturdum. Daha sonra arka tarafta önce ipi sabitliyorum. İlmekler arasında yürüterek gizliyorum. Yeleğin örme işlemlerini tamamladım. Düğmelerini diktikten sonra son halini sizlerle paylaşacağım. Yeleğin bütün işlemlerini tamamladım. Sağ ön kenara 3 düğme diktim. Düğmeleri yelek ile kenar tığlaması arasına diktim arkadaşlar. 6. 12. ve 18. sıra başlarına. Sol ön bedende ise 6. 12. ve 18. sıranın başındaki dönüş zinciri ile 1. trabzan arasındaki boşlukları ilik olarak kullandım. Şu şekilde. Yeleğimiz kullanıma hazır hale geldi. Bugün yine bir projenin sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.